CrocusPy eğitim serisine hoş geldiniz. Bu videoda CrocusPy konfigürasyonlarını yapmak için geliştirilen Crocus Config uygulaması anlatılacaktır. CrocusPy'a bağlanalım. Crocus Config uygulamasını başlatalım. Crocus Config uygulaması ile ağ bağlantısı, aygıt ve host ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ağ bağlantısı isimli eğitim videosunda ağ menüsünü kullanarak kablosuz bağlantı gerçekleştirmiştik. Şimdi device tree yani aygıt ağacı yapılandırmasını nasıl yapacağımızı anlatacağız. Aygıt ağacı menüsüne girelim. Aygıt ağacı menüsünde, CrocusPy 0J4 portunda kullanılan 26 pin için fonksiyon ayarları yapılabilmektedir. Ekranın merkezinde J4 portu görülmektedir. Yan tarafta pin numaraları, orta kısımda ise GPIO numaraları yer almaktadır. Fonksiyon seçeneklerini, klavyenizden boşluk tuşuna basarak ilgili pin için seçebilirsiniz. İlgili fonksiyonun detay konfigürasyon menüsüne girmek için Enter tuşunu, yapılan ayarları kaydetmek için S tuşunu veya işlemleri iptal ederek menüden çıkış için Escape tuşunu kullanabilirsiniz. Şimdi, örneklerle konfigürasyon nasıl yapacağımızı görelim. 3 numaralı pin, ilk seçeneği seçersek SDIO protokolü, ikinci seçeneği seçersek SPI protokolü, üçüncü seçeneği seçersek GPIO yani giriş-çıkış pini olarak kullanabiliriz. Örneğin birden fazla SPI protokolü ile haberleşen cihazımız olduğunu varsayalım. Her bir cihaz için chip select pinini seçmemiz gerekir. SPI fonksiyonunu aktif edelim. SPI detay konfigürasyon menüsünü açmak için işaretimiz SPI seçeneği üzerindeyken Enter tuşuna basalım. Chip Select olarak kullanılacak pinleri ilk seçeneği seçerek aktif edebiliriz. Seçtiğimiz pin kesinlikle GPIO modunda olmalıdır. SPI cihazımız Logic 1 durumunda aktif ise ortadaki, Logic 0 durumunda aktif ise sağdaki seçenek aktif edilmeli. Varsayılan olarak cihazın Logic 0'da aktif olduğu kabul edilmektedir. Cihaz adlarını buradan görebilirsiniz. Bu aynı zamanda cihaza ait konfigürasyon dosyasının adını göstermektedir. Bu yüzden buraya girdiğimiz cihaz adıyla aynı ada sahip konfigürasyon dosyası oluşturulmuş olmalıdır. Klavyeden C'ye basarak cihaz adını belirleyelim. Cihazımız için bir ad girelim. Klavyeden S tuşuna basarak ayarlarımızı kayıt edelim. Tekrar S tuşuna basarak ayarlarımızı CrocusPy için kalıcı olarak uygulayalım. Ayarladığımız cihaz için konfigürasyon dosyası bulunamadığından hata alıyoruz. Şimdi konfigürasyon dosyasını nasıl oluşturacağımızı görelim. Escape tuşu ile çıkış yapalım. Crocus Config uygulama dizini içeriğini listeleyelim. Görüldüğü gibi konfigürasyon dosyaları burada yer almaktadır. SPI Dev Native dosyası ilk SPI cihazı için varsayılan olarak yer almaktadır. Örnek bir dosya içeriğine bakarsanız, ilgili cihaz için konfigürasyonları görebilirsiniz. Detaylı bilgi edinmek için açıklamalar kısmındaki linkten cihaz ağacı spesifikasyon dosyasını inceleyebilirsiniz. Uygulama videolarında bu konuya tekrar değineceğiz. Belirttiğimiz cihaz için konfigürasyon dosyasını oluşturalım. Biz örnek olduğu için mevcut bir dosyayı kopyalayarak bunu gerçekleştireceğiz. Dosyamızı oluşturduk. Şimdi ayarlarımızı tekrar uygulamak için Crocus Config uygulamasını çalıştıralım. Klavyeden S tuşuna basarak ayarlarımızı kayıt edelim. Tekrar S tuşuna basarak ayarlarımızı CrocusPy için kalıcı olarak uygulayalım. Ayarlarımızın etkili olabilmesi için CrocusPy'ı yeniden başlatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.